İlk izlenimlere ne kadar güvenirsiniz? Bazen o kadar yanıltıcı olabiliyorlar ki. İşte bugün bir profesörün basit bir tanışma anında yaptığı o ilk yargının, onu nesiller boyu aktarılan en büyük mirası keşfetmeye nasıl götürdüğünün hikayesini mercek altına alacağız. Bilirsiniz, meşhur bir laf vardır. Armudun iyisini ayılar yer. İşte profesör pırıl pırıl öğrencisi Sally'nin yanında nişanlısı Frank'i ilk gördüğünde aklından geçen tam olarak buydu. İçinden bu hiç adil değil diye geçirmiş olmalı. Peki, profesörü bu kadar sert bir yargıya iten neydi? Gelin şimdi onun gözünden bakalım. Sally ve Frank'i onun gördüğü gibi görelim. Manzara şuydu. Bir tarafta herkesin hayran olduğu hem çok güzel hem de çok başarılı öğrencisi Sally. Diğer tarafta ise hani derler ya ona hiç yakıştıramadığı nişanlısı Frank. İşte bu zıtlık profesörün kafasında anında bir alarm çaldırdı resmen. Ve tabii ki aklına o malum soru takıldı. Yani Sally gibi bir kız bu adamda ne bulmuş olabilir ki? Cevabı da kendince hemen yapıştırdı tabii. Para. Kesin çok zengindir diye düşündü. Ona göre başka mantıklı bir açıklaması olamazdı. Ama işte profesör fena halde yanılıyordu. Çünkü Frank de aslında tıpkı Sally gibi bir doktor öğrencisiydi ve parayla pulla pek bir işi yoktu. Durum böyle olunca gizem daha da büyüdü tabii. Sebep para değilse neydi peki? Profesör artık bu merakla duramazdı. Bütün o görgü kurallarını falan bir kenara attı ve pat diye o aslında sorulmaması gereken soruyu sormaya karar verdi. Doğrudan Sally'e sordu. Frank'te ne bulduğunu bilmesi gerekiyordu. Sally'nin verdiği cevap profesörün suratına inen bir tokat gibiydi adeta. O harika bir insan, o benim kahramanım dedi. Bu iki kelime profesörün o ana kadar kurduğu bütün ön yargı duvarını yerle bir etti. Ayı sandığı adam meğer bir kahramanmış. Ama nasıl bir kahraman? Sally anlatmaya başladı. Frank bir yetimhanede büyümüş. Ama buna rağmen şimdi kendisi gibi iki yetim çocuğa kol kanat geriyor. Onlara haftada tam 10 saatini ayırıyordu. Düşünsenize, onlarla müzelere gidiyor, oyunlar oynuyor, kitap okuyor. Hatta çocuklardan biri hastalandığında bütün geceyi hastanede onun başında geçirmiş. İşte size kelimelerle anlatılamayacak bir karakter tanımı. Profesör bunları duyunca resmen dona kaldı. O kadar utandı ki, kendi o sığ, yüzeysel yargısından dolayı o kadar mahcup oldu ki, işte bu an onun için büyük bir sorgulamanın başlangıcı oldu. Şimdi profesörün aklında yepyeni bir soru vardı. Peki Sally'nin bu derinliği, bu karakteri anlama yeteneği nereden geliyordu? Bir insanı dış görünüşünün ötesinde görebilmeyi ona kim öğretmişti? Cevabın ailesinde saklı olduğunu anladı ve bu işin peşine düşmeye karar verdi. Ve bu konuda ne kadar ciddi olduğunu şöyle anlatayım. Sally'den ailesiyle tanışmak için izin istedi. Aile de onu kırmayıp kahvaltıya davet edince hiç üşenmeden atladı arabasına. Los Angeles'tan tam 350 kilometre kuzeye Sally'nin abisinin evine doğru yola çıktı. Sırf bu aileyi tanımak için. İşte o kahvaltı masasında şahit olacağı iki küçücük olay aslında bu ailenin bütün felsefesini, o güçlü değerlerini gözler önüne serecekti. İlk ders Sally'nin babası George'tan geldi. Profesörün ilk fark ettiği şey şuydu. Sally'nin babası George, ne zaman torunlarından biriyle konuşacak olsa hemen dizlerinin üzerine çöküyordu. Onlarla aynı seviyeye iniyor, gözlerinin içine bakarak konuşuyordu. Basit bir hareket gibi görünüyor, değil mi? Profesör merak edip sordu, "Neden böyle yapıyorsunuz?" diye. Dedenin verdiği cevap o kadar sade ve o kadar derindi ki, tabii ki" dedi, "onlar küçük insanlar. Bu bir kural falan değildi, öğretilmiş bir şey hiç değildi. Bu, o ailenin DNA'sına işlemiş, çocuklara duyulan köklü bir saygının ta kendisiydi." İkinci ve belki de daha çarpıcı ders bu kez Sally'nin başarılı abisi Brian'dan geldi. Tam kahvaltının ortasında Brian'a çok önemli bir iş telefonu geldi. Telefondaki kişi Koreli çok önemli bir iş adamı. Helikopterle gelip çok büyük bir anlaşma için hemen görüşmek istiyor. Ama bir sorun var. Görüşme saati Brian'ın 4 yaşındaki kızı Mary ile her hafta yaptığı o özel randevuyla tam olarak aynı saate denk geliyor. Bir yanda kariyerini değiştirebilecek bir anlaşma, diğer yanda kızına verdiği söz. Brian'ın bir seçim yapması gerekiyordu. Ve Brian'ın seçimi bir an bile tereddüt içermiyordu. Toplantıyı reddetti. Profesöre döndü ve o unutulmaz cümleyi söyledi. "Çocuklar o kadar çabuk büyüyor ki," dedi. "Fırsatlar gelir gider ama onlarla geçireceğim bu zamanlar bir daha asla geri gelmez." İşte o an profesör için her şey yerine oturdu. Gördüğü bu iki olay da
Yani dedenin diz çökmesi de, babanın işi reddetmesi de bunlar tesadüf değildi. Bunlar yazılı olmayan ama nesilden nesile aktarılan çok güçlü bir aile geleneğiydi, bir mirastı. Peki tüm bu davranışların altında yatan neydi? Yani bir çocuğa göz hizasında bakmanın, ona verdiğin sözü her şeyin önünde tutmanın asıl sonucu neydi? Bu aile çocuklarına aslında ne bırakıyordu? Bu ailenin çocuklarına bıraktığı asıl miras parayla pulla ölçülebilecek bir şey değildi. Onlara bıraktıkları en değerli şey güçlü bir candı. Yani bir insanın özü, ruhu, kendine duyduğu o temel değer ve yaşam gücü. Peki bu can denen şey nasıl inşa ediliyor? İşte böyle bir ortamda büyüyen bir çocuk farkında olmadan şu mesajları alıyor. Sen görülüyorsun, sen varsın, bu dünyada bir yerin var, sen değerlisin, sen yapabilirsin, güçlüsün ve en önemlisi sen sevilmeye layıksın. İşte bu mesajlar bir insanın benlik saygısının temellerini atıyor. Ve profesörün o uzun yolculuğun sonunda öğrendiği en büyük ders de buydu aslında. Bir anne babanın çocuğuna bırakabileceği en büyük, en paha biçilmez miras ne bankadaki para ne de sahip olduğu statü. En büyük miras o çocuğun içine ektiği sarsılmaz bir özdeğer duygusudur. Güçlü bir candır. Peki bu hikaye bize ne söylüyor? Asıl soru şu. Biz kendi hayatımızda etrafımızdaki insanlara nasıl bir miras bırakıyoruz? Onların canını besliyor muyuz yoksa farkında bile olmadan tüketiyor muyuz? Üzerine düşünmeye değer değil mi?